Herkese merhabalar. Sayın yabancı vatandaşlar, uzatmalarda son durum ne? Sizlere bunu paylaşmak için bu videoyu çekiyoruz. Evet, bildiğiniz gibi 2024 yılında yabancıların oturma izinleri zorlaşmaya başladı ve herkese 6 aylık oturma izni verilmeye başladı. Ve her uzatma zamanı gelince sizlere güncel evraklar istenmeye başladı. İlk önce ne istendi? Banka hesabınızın son 6 aylık hareketlerini istediler. Daha sonra oturma izni uzatma zamanı geldi. İkinci 6 ay uzatmaya. Bu sefer de birinci derece akrabanızın ikamet izni varsa bunu dosyaya ekleyin veya düzenli gelir sahibiyseniz bununla alakalı hesap hareketlerini dosyaya ekleyin diyerek şart koydular. Bunları gösterenler oturma izni uzatması yapabildi ama bunları gösteremeyenler oturma izni uzatması maalesef ret geldi. Peki şu anda 3. veya 4. 6. ay uzatmaya çalışanlara ne oluyor? Hiç bunu duyuyor musunuz? Veya bunu görüyor musunuz? Bizler bunu görüyoruz. Bizler bunu gördüğümüz için sizleri uyarmak istiyoruz. Bu videoyu mutlaka bütün akrabalarınıza, bütün gruplara paylaşın ki insanlar bilinçli bir şekilde hareket etsinler. 3. 2. veya 4. 6 aylık uzatmalarda %80, %90 oranında red alma durumları yaşanıyor. Peki bu red alma durumları neden yaşanıyor? Türkiye'de 6 yıl, 7 yıl kalıyorsunuz fakat gelirlerinizin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir devlet olarak kendimizi yorumlarsak eğer, göç idaresini yerine kendimi koyarsam eğer, siz yabancı bir kişiyseniz ve 6 yıl Türkiye'de 7 yıl kaldıysanız bu paranın kaynağının nereden olduğunu öğrenmek istersiniz. Ve size uzatmada geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz diye sorduklarında bunu belgelemeniz lazım. Peki bildiğimiz kadarıyla yabancıların çoğu Türkiye'de çalışıyor. Kimisi oturma izniyle, kimisi öğrenci ikamet izniyle, kimisi çalışma izniyle, kimisi aile ikametiyle, kimisi uluslararası koruma kimlik kartıyla veya sınırsız kimlikle. Fakat doğru olan şey ne? Çalışma izni aldıktan sonra çalışmak değil mi? Ama birçoğunuz ikamet izniyle çalışıyorsunuz. Birçoğunuz aile ikameti veya sınırsız kimlikle çalışıyorsunuz. Fakat bu kimlikler size çalışma izni hakkı tanımıyor. Bu yüzden göç idaresi uzatmaları alırken gelir kaynağınızı soruyor. Eğer sizler gelir kaynağınızı doğru bir şekilde göstermezseniz 3. uzatmanızda veya 4. uzatmanızda red alma olasılığınız artıyor. Yani artık tek yapmanız gereken size değer veren, sizi seven, sizi yanınızda çalıştırmak isteyen bir işveren bulmalısınız. Çünkü size çalışma izni alacağınız veya çalışma izni alacak kişi ancak size değer veriyorsa ve sizi yanınızda çalıştırmak istiyorsa çalışma izni için elini taşın altına koyar. Sizi oyalayan bir işverense o zaman sizin kaçak kalmanızı istiyor olabilir. Lütfen buna dikkat edin. Bir işveren çalışma izni almak isterse gerekirse bir günde bile çalışma izni için müracaat yapar ve çalışma izni 10 ila 15 gün içerisinde çıkar. Çalışma izni çıktığı zaman çalışma izni kartı gelir ve sigorta girişi yapılır. Bu konu hakkında danışmanlık sağlıyoruz ama önemli olan bizim danışmanlık sağlamamız değil. Önemli olan sizin çalıştığınız yerdeki işverenin size değer verip çalışma izni alıp almayacağı. Bunu erkenden öğrenin çünkü o işveren de artık yasal durumda çalışabilecek bir çalışan bulamayacak. Türkiye artık daha ciddi adımlar atıyor. Bu video aynı zamanda işverenlerinize gösterebileceğiniz bir video olmalı bence. Çünkü onlar da biraz kendilerini düşünüyorlarsa, kendi ihtiyaçlarını düşünüyorlarsa ona göre hareket ederler. Evet, bir yabancı çalıştırılıyorsa bunun bir sorumluluğu var. Bir Türk vatandaşı olarak, bir işveren olarak da o kişi de bu sorumluluğunun ihtiyaçlarını ve gerekliliklerini yapmak zorunda. Bunu yapmıyorsa o zaman bir yabancının o Türk vatandaşının yanında çalışmak zorunda olduğunu düşünmüyorum ben.
Çünkü işin sonunda o yabancı kaçak olacak. Bir yerden bir yere giderken polis alıp deport edecek. Burada hem yabancı mağdur olacak hem de işveren elemansız kalacak. Evet, sizleri bu konuda uyarmış olduk. Lütfen tekrar ediyorum. Bu videoyu herkesle paylaşın ki onlar da bu durumun gerçekliğinin ve son durumun ne olduğunu anlasınlar ve ona göre karar versinler. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.